Merhaba arkadaşlar, Turkish Oya Class YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda fıstık oyasından bir örnek çalışması yapacağız. Örneğimiz şöyle, oldukça zarif, kibar duran bir fıstık oya modeli. Renk renk yapabileceğiniz güzel bir örnek çalışması. Evet, örneğimizin yapımına geçmeden önce şemamıza bir göz atalım. Alt bölüm zürafa kısmı 3 zincirden oluşan zürafamızı yapıyoruz. Daha sonra ilk zürafamıza bir adet sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz ve aynı zürafa içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Tekrar 4 zincir çekiyoruz. Bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu altta oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine yapıyoruz. Tekrar 4 zincir ikili trabzan, yine bu ikili trabzanı bir altta oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine yaparak örneğimiz bu şekilde devam ediyor. 8 kere aynı işlemi yaptıktan sonra 5. zürafa içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekerek bir tane örümcek yapacağız. Daha sonra 5 zincir çekerek örümceğimizin tepesine bir adet sık iğne yapıyoruz ve şöyle küçük bir halka oluşturmuş oluyoruz. Bir zincir çekiyoruz, tekrar bir örümcek yapalım ve yine 4. zürafa içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz, bir ikili trabzan yapıyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemin aynısından buraya da yapıyoruz ve daha sonra da tekrar örümcek yaparak örneğimizin bu sırası bu şekilde devam ediyor. Evet, örneğimizin önce bu bölümünü yapalım. Evet, zürafamızı bu şekilde oluşturduk. İpimizi tığımıza sabitledik ve hemen ilk zürafa içerisine bir adet sık iğne yapalım. 4 zincir çekelim. Bir kere tığımıza ip doladık ve aynı zürafa içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz trabzanımızı. Tekrar 4 zincir çekelim. Bir kere tığımıza ip doladık ve bu altta oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı şekilde ikişer ikişer çıkartıyoruz trabzanlarımızı. 4 zincir. Bir kere tığımıza ip dolayarak bir altta oluşturmuş olduğumuz halkanın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. İkişer ikişer çıkartıyoruz trabzanlarımızı ve bu şekilde küçük küçük halkalar oluşturmuş oluyoruz. Tekrar 4 zincir. Bir kere tığımıza ip doladık. Hemen bir alttaki halkamızın içerisine ikili trabzan yapalım. 4 zincir. Bir kere tığımıza ip dolayarak halkamızın içerisine ikili trabzan yapıyoruz. 4 zincir. Bir kere tığımıza ip doladık. Aynı halkamızdan yapıyoruz. Toplamda 8 tane böyle halka oluşturacağız. Son halkamızı yapalım. Bir kere tığımıza ip doladık ve son halkamızı da oluşturmuş olduk. 5. zürafa içerisine evet şu şekilde 5. zürafa içerisine bir adet
sık iğne yapıyoruz. Bir zincir çekelim ve bir tane örümcek yapalım. Beş tane zincir çekelim. Burada örümceğimizin tepe noktasına, şurada örümcek yapmıştık. Örümceğimizin tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Evet, tepe noktasına bir tane sık iğne yaparak buraya küçük bir halka oluşturmuş olduk. Bir tane zincir çekerek aynı boyutta örümcek yapalım. Örümceğimizi yaptıktan sonra sıradaki dördüncü zürafa içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. 4 zincir, bir kere tığımıza ip dolayarak hemen buraya ikili trabzan yapıyoruz. Dört zincir, alt halka içerisine bir tane ikili trabzan yapıyoruz. 4 zincir çekiyoruz. Alt bölümümüz bu şekilde devam ediyor. Daha sonra şu küçük halkaların içerisine fıstık oyamızı yapacağız. Evet, şimdi bu bölümü tamamlayalım ve fıstık oyamızın şemasına bir bakalım. Evet, örneğimizin alt bölümünü tamamladıktan sonra buradaki oluşturduğumuz halkamızın içerisine sık iğne yapıyoruz. 8 zincir çekerek fıstık oyamızı oluşturuyoruz. Daha sonra bu ilmeklerimizi kapatıyoruz. Tekrar sık iğne yapıyoruz halkamızın içerisine. Tekrar 8 zincir çekerek fıstık oyası yapıyoruz. Bu şekilde 3 tane yapacağız. En son sık iğne yaparak burada örneğimizi tamamlıyoruz. Evet, şimdi fıstık oya örneğimizi yapalım. Evet, örneğimizin bu alt bölümünü bu şekilde tamamladık. Şimdi şuradaki halkamızın içerisine fıstık oyamızı yapalım. İpimizi tığımıza sabitledik. Buradaki 5 zincirden oluşan halkamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Evet, şu şekilde bir tane sık iğne yaptık. 8 tane zincir çekelim. Buradaki ilmeğimizi bir miktar uzatıyoruz. Burada en son zincirimiz var. Bir alttaki zincirimizin içerisine giriyoruz. Bir kere tığımıza ip alıp çıkartıyoruz buradan ve bir zincir çekiyoruz. Bu zincirlerimizi mümkün olduğunca sıkı çekelim. Bir tane zincir çektik ve bir miktar ilmeğimizi uzatıyoruz. Diğer ilmeklerimizi burada 8 zincirimizin etrafından alıyoruz. Bu şekilde etrafından girerek bir kere ip dolayıp çıkartıyoruz ve hemen bir zincir çekiyoruz. İpimizi sıkıştıralım ve ilmeğimizi bir miktar çekelim. İkinci ilmeğimizi oluşturduk. Yine aynı şekilde etrafından getiriyoruz. İpimizi bir zincir çekiyoruz. Sıkıyoruz zincirimizi ve ilmeğimizi bir miktar uzatıyoruz. Aynı işlemi yapalım. Bir zincir çekelim ve ilmeğimizi uzatalım. Bu şekilde toplamda bu şekilde 15 tane ilmek yapalım. Etrafından ilmek çıkartıyoruz. Bir zincir çekelim. Sıkıştıralım ve hafifçe uzatalım ilmeğimizi.
15 tane yapacağız ilmeklerimizi. İki parmağımızla şöyle ipimizi tutalım, buradaki ipimizi, ve üzerine bir kere ip doluyoruz tığımızın ve bütün ilmeklerimizin içerisinden geçiriyoruz. Evet, şöyle düzeltelim fıstığımızı. Bütün ilmeklerimizin içerisinden bu şekilde geçirdik. Şöyle kapattıktan sonra düzeltelim parmağımızla. Buradaki halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz ve birinci fıstığımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi tekrar 8 zincir çekelim. Aynı fıstık oyamızdan bir tane daha yapacağız. İlmeğimizi bir miktar uzatıyoruz ve hemen bir ikinci zincirimizin içerisine girerek bir tane ilmek çıkardık ve bir zincir çekerek ilmeğimizi uzattık. Bir miktar tutuyoruz ilmeklerimizi. Kalan ilmeklerimizi buradaki 8 zincirimizin etrafından yapacağız. Bir zincir çekerek ipimizi uzatıyoruz. Aynı işlemleri yapalım. Bir zincir çekip sıkıyoruz, ipimizi uzatıyoruz. Bir zincir çekiyoruz, ipimizi uzatıyoruz. Evet, bu şekilde 15 tane fıstık oyası ilmek tamamlayacağız. Şimdi yine parmağımızla ipimizi tutarak bütün ilmeklerimizin içerisinden geçirelim. Ve daha sonra parmağımızla yine düzelterek kapatıyoruz fıstık oyamızı. Şu şekilde parmağımızla düzeltelim. Ve halkamızın içerisine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 8 zincir çekelim. Sekiz zincir çektik. Aynı şekilde bu fıstık oyamızdan bir tane daha buraya yapıyoruz. Evet, bu şekilde yine topladık tığımızın üzerine fıstıklarımızı. Yine aynı şekilde parmağımızla buradan tutuyoruz ipimizi ve bütün ilmeklerimizin içerisinden geçiriyoruz. Motifimizi elimizle düzeltelim ve bu halkamızın içerisine bir adet sık iğne yapıyoruz. Sık iğne yaptıktan sonra bir zincir çekerek örneğimizi tamamlamış olduk. Diğer halkamıza da aynı fıstık oyamızdan yaparak örneğimizi tamamlayalım. Örneğimizin yapımı bu şekildeydi. Küçük havlu kenarlarında veya yazma kenarlarında kullanabileceğiniz bir örnek çalışmasıydı. Örneğimizin şemasına ve Facebook ve Instagram hesaplarımıza videomuzun alt bölümünde yer alan yazılı açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.